alemden herkese merhabalar. Bugünkü videonun başlangıcında daha önceden de bu konuyla ilgili yaptığım bir video vardı biliyorsunuz. Koleksiyon nasıl başladı, nasıl büyüdü, ne yaptım, ne ettim bunları anlatmıştım ama şimdi de şöyle bir şey istiyorum. Hazır Ankara'dayken koleksiyonun temelinin atıldığı çekirdek kadroyla da bir video yapalım istedim ben. Normalde bu koleksiyon büyürken burada sayabileceğimiz birçok isim var ama tabii hepsini bir araya toplamak zor. Eğer hani şöyle üstten bir destek verenleri saymak gerekirse Tolga var, Meriç var, Alp Kamacı var. Bunları alabiliyoruz ilk listemizin içine. Onun dışında başlangıç kadromuz budur. Babam, annem her zaman için bu ilgimi gayet destekleyip hiçbir zaman da sorgulamamışlardır. Ayrıca da gayet ender bazı parçalarımın da katılmasına koleksiyona vesile olmuşlardır. Bunu daha önce söylemiştim. Herhangi bir şekilde böyle her şeyi ben aldım, ben yaptım gibi bir durum olmadığını, koleksiyonun büyürkenki mantalitesinin takım oyunu olduğunu ve destek aldığım insanlarla büyüdüğümü zaten hep belirttim, hep de söyledim. Sonuçta zaten yetiştiriliş veya eğitiliş tarzım olarak da bireysellikten çok takım oyununu daha çok seven bir adam oldum. Tek çocuk olmama rağmen. Güzel bir koleksiyon oldu. O koleksiyona başlarken de dediğim gibi bu şekilde başladık. O zamanında Cumhurbaşkanlığı lojmanlarında otururken ders çalışmak ve aynı zamanda kütüphane olarak kullanılan o klasik ev, çok fonksiyonlu ev mobilyalarının birinin rafında başladı koleksiyon. Oradan sonra da buralara kadar geldi. Şu an 1700 parçalık bildiğiniz gibi hepinizin büyük bir güruh halindeler. Her zaman da devam ediyoruz. Halen aktif olarak katkıları devam etmektedir. Kitaplar, biblolar, herhangi bir şekilde tişört, bulunan giyilecek, kullanılacak her türlü objeyle koleksiyon katkıları halen aktif olarak devam ediyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Genel olarak başlangıcımız bu ve evin sesi, evin en konuşkanı, evin bu konulardaki en yeteneklisine rolü bırakarak ben izninizle aradan çekiliyorum. Mikrofonda Faik Tamer Demircioğlu, babam. Sevgili dostlar merhaba. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. Güçlü'nün anlattığı gibi bundan aşağı yukarı 20 sene önce Lord of the Rings filmine giderken ne göreceğimi, böyle bir olay yaşayıp yaşamayacağımı hiç kestiremiyordum. Sinemayla çok ilgili seyirci olarak tabii birisi olmama rağmen halen bu yaşıma kadar bu ayarda, bu düzende, senaryosu böyle, aktörleri böyle, rol alanları böyle, sanatçıları böyle bir filme tesadüf etmedi. Hep bununla beraber yaşadık. Olayın en güzel tarafı da benim oğlumun, Güçlü'nün bu konuya bizden daha fazla eğilmesi, daha çok sevmesi, yaş olarak da daha çok müsait olduğu için bu konuyla ilgili olarak süper çalışmalar yapmış olmasıdır. Bunları siz de izliyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Yani aşağı yukarı 20 senelik bir periyotta 1700'e yakın Lord of the Rings ile ilgili kişilerin yapıtları ve 20'ye yakın yabancı ve Türkçe dilde kitabı takipçisi öyle pek kolay ortaya çıkacak bir insan değil. Bu tamamen bana göre kültürel bir çalışma. İşin güzel tarafı, oğlum Güçlü bu kültürü sadece kendisiyle ilgili olarak tutmadı. Herkesle, hepinizle paylaştı. Bu işe meraklı, bu işi seven herkesle bir araya geldi ve bildiklerini sizlerle paylaştı. Benim sizden istediğim bu güzel olayın devamı için kendisine gereken desteği vermeniz, kendisine beğenilerini sunmanız ve bu işe devam etmeniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum dostlar. Evet, şimdi sözü anneme, Hatice İnci Demircioğlu'na bırakıyorum. Hatice'si de merhaba. Ben Güçlü'nün mutlu, gururlu annesiyim. Her konuda çok başarılıdır, çok yeteneklidir. İnsani yönleri çok kuvvetlidir. Ve de koleksiyona bebekliğinden beri neredeyse meraklıdır. Hiçbir şeyinden vazgeçmez, hepsini toplar, attığı hiçbir şey yoktur. İlk koleksiyonu zaten bir anahtarlık koleksiyonuydu. Tabii ki o yaşlarda, o senelerde Türkiye'de maalesef toplanabilecek, koleksiyonu yapılabilecek çok şey yoktu. Biz de en uygun anahtarlıkları bulmuştuk.
her gittiğimiz yerden, her uğradığımız bakkaldan, çarşıdan, nereden, pazardan, nereden bulduysak anahtarlık toplamıştık. Onları da bir çerçevenin içine asmıştık. En büyük varlığımız oydu. Ama daha sonra işte bu şimdiki güzel merakına başladı, koleksiyonuna başladı. Yani bizim söylediği kadar da büyük katkımız vardır inşallah. Onu mutlu edecek katkılarda bulunmuşuzdur. Önemlisi o. Şu anda sizlerle paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyor, çok büyük zevk alıyor. Filmlerini nasıl çektiğini, nasıl hazırladığını bizzat gördük burada çektiklerini. Çok büyük de emek harcıyor. Kendisini kutluyorum, eline, emeğine sağlık diyorum. Sizlerden de onun bu emeğini, size olan sevgisini, koleksiyonuna olan merakını desteklemenizi bekliyoruz. Hepinize sevgiler. Evet. Gördük, duyduk, dinledik. Asıl kadro buydu. Bu üçlüyle başladı. Çekildiğimiz budur. Ev bölümünde ben bir de ayrıca bunu bir hatıra olması amacıyla da çok istedim. Çünkü hani bir şekilde koleksiyon kanalını yapıyorum. Koleksiyonu büyütmeye çalışıyorum. Doğal olarak da dediğim gibi o başlangıç çekirdek aile olarak başlangıcı yapan grubu görmenizi de çok istedim. Şimdi videonun geri kalan bölümünde Gandalf'ı tanıyacağız. Smeagol'un evinden yeniden merhabalar. Bugünkü misafirimiz Gandalf. Orta Dünya'nın Joker karakterlerinden. Barış zamanında akıl alabileceğiniz, savaş zamanında güçlerinden yararlanabileceğiniz, bir çatışma veya bir anlaşmazlık anında da arabuluculuk yeteneklerini kullanabileceğiniz gerçek anlamda bir Joker. Kendisi Orta Dünya'ya Sauron'la çatışmak üzere gönderilen 5 isterinden biri. Maiar'dır kendileri. Elflerle beraber geçirdiği dönemde Irmon'un bahçelerinde Nienna isimli ustasından sabır ve sükuneti öğrenmiş bir karakterdir ve bu konularda iyi eğitilmiştir. Oradaki ismi Valinor'da Olorin olarak çağrılır. Orta Dünya'daki gezisi süresince de birçok isimle anılacak bir karakterdir Gandalf. Ölümsüz diyarlara dönmeden önce Orta Dünya'da 2000 sene geçirdiği varsayılır. Kendisinin belli güçleri vardır. Bunlar işte ışık oyunları, duman ateşle yaptığı bazı güç gösterileri veya performanslardan oluşur. Bu ışık oyunlarının iyi bir örneğini veya işte daha çok o şov tarafında filmde çok net gördüğümüz bir karakterdir ama bunu tabii ki savaş anında da oldukça etkili bir şekilde düşmanına karşı kullanabilen de bir karakterden bahsediyoruz. Güç yüzüklerinden ateş yüzüğü olarak bilinen Narya'nın taşıyıcısıdır Orta Dünya'da Gandalf ve bu yüzüğün de katkılarıyla beraber o yetenekleri iyicene ustalaşmış, iyicene efektif hale gelmiş bir isteridir kendisi. Kendisi bilindiği üzere bir Maiar olduğu için ruhu ölümsüz ama fiziksel olarak yapısı aynı durumda değil. Balrog'la o Moria madenlerindeki ünlü savaşı 10 gün sürüyor ve 10 gün sonunda doğal olarak biliyoruz ki Gri Gandalf ölüyor. Olayın gerçekleşmesinden tam 20 gün sonra artık Saruman'ın verilen görevi yapmadığına karar verilmesi ve karanlık tarafa yaklaşmasıyla beraber onun yerine Gandalf gönderiliyor ve beyaz olarak geri geliyor. Gandalf'ın tam yaşını söylemek çok mümkün olan bir durum değil ama yaratılıştan beridir var olduğu varsayılan bir ruhtur Gandalf. Kendisi Orta Dünya'da iyiliğin vücut bulmuş hali olarak anılırken tam tersinde Sauron'da kötülüğün vücut bulmuş hali olarak anlatılmaktadır. Gandalf yüzük yok edildikten sonra 4 sene daha Orta Dünya'da kalıyor ve bu süreyi Tom Bombadil ile beraber geçiriyor. Açıkçası Orta Dünya'yı da bir araya getirebileceğiniz en iyi iki karakter. Hani hem sohbet hem muhabbet, sırf tecrübelerini yaşadıklarını anlatsalar zamanla akıp geçeceğinden eminim. O açıdan o 4 sene muhteşem bir ikili olmuşlar. Bence 10 numara bir tercih. Yaşadıkları, bildikleri, anlatacakları, konuşacakları, tartışılacak konular, orada olmak eminim çok eğlenceli olacak. Tolkien 1930'lu yıllarda Hobbit masalı hikayesinin üzerinde çalışırken
Gandalf isimli bir karakter yaratıyor ve bunu detaylandırmaya başlıyor. Ancak çalışmaların sonunda bu Gandalf olarak başlayan karakter karşımıza Thorin Oakenshield olarak çıkıyor. Bu noktada Tolkien'in isim bulma veya o isim koyma konusundaki yeteneğe değinmek lazım ki kendisi dil bilimci, doğal olarak dil bilgisini ve yabancı dilleri çok seven, çok inceleyen ve bunlara oldukça hakim olan bir insan ki akademik kariyerde bunun en güzel örneklerinden biri. Daha sonrasında film üçlemesinde Gandalf'ı kimin oynayacağı konusunda o dönem o film üçlemesi hazırlanırken Peter Jackson'ın yanında olan ve oyuncu seçimlerinin direktörü olan Amy Hubert, David Bowie, Tom Baker, Ian McKellen, Christopher Plummer ve Sean Connery. Evet, ve Sean Connery'e teklifte bulunuyor. Buradaki asıl favori David Bowie. O David Bowie'ye yapılan teklifi Bowie kendisinin zamanını çok bağlayacağını projenin söyleyerek reddediyor. Daha sonrasında işte Sean Connery'nin o senaryoyu tam çözememesiyle devam eden hikaye Ian McKellen'ın seçilmesiyle son buluyor ki bence Gandalf karakteri için 10 numara bir tercih olduğunu düşünüyorum Ian McKellen'ın. Bir basın organına verdiği bir röportajda Peter Jackson, Ian McKellen'ın Gandalf'ı canlandırırken Tolkien'in vücut diline, konuşma tarzına tamamen örnek olarak alıp bunların üzerinden isterimize can verdiğini söylüyor. Bence o açıdan da bir kere daha seyredip filmi bakmak lazım ki yani Gandalf'ın hareketleriyle Tolkien Usta hemen hemen örtüşüyordur eminim. Bu da çok güzel bir detay bence. Hazırda Ian McKellen nasıl seçilmiş, işte Gandalf nasıl canlandırılmış gibi bazı detayları vermişken karakterin fiziksel tasvirinin de nasıl ortaya çıktığını da bilmek veya öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Tolkien bir İsviçre gezisi sırasında gördüğü bir kartpostalın üzerindeki karakteri alıyor ve buradan yola çıkarak Gandalf'ın fiziksel tasviri tamamlanmış oluyor. Evet, şimdi yavaş yavaş heykelimizin detaylarına bakmaya başlayalım diyorum ben. Heykelimiz Sideshow Collectibles ve Weta Workshop ortak etiketiyle piyasaya sürülüyor ve tarihler 2001'i gösteriyor o dönemde. Kendisi 1/6 ölçekli bir heykel ve piyasa ismi olarak da Gandalf the Grey olarak çıkıyor piyasaya. Heykeltıraşı Jamie Baswarick, 30 santimlik yüksekliği ve 30 santimlik genişliği olan gerçekten tabanı geniş bir heykel. O yüzden herhangi bir yere yerleştirirken iyi planlanması gerekiyor. Kapladığı alan hacmi büyük bir heykel. Postürü güzel bir heykel. İleriyi gösteriyor olması, o sopasının üzerindeki gömülü piposu, pelerinin arkada yaptığı o kat yerleri, şapkasının o ikonik Gandalf'ın sivri uçlu şapkasına çok benziyor olması, gayet başarılı detayları var. Üstünde birçok detayı olan bir heykelden bahsediyoruz. Belindeki kemeri, kılıcın, kabzasının işçiliği, bir sürü noktada gayet başarılı detaylara sahip bir heykel. Piyasada zaten Gandalf ürünlerinin birçoğu gerçekten çok güzel detaylara sahip. Piyasanın birçok iyi heykeli de Gandalf karakterine ait. Bunu da söylemek gerekiyor. Şık, hoş bir heykel. Güzel bir çalışma olmuş. 2 parçadan oluşuyor. Gövde bütün haliyle çıkarken elini ve sopası ayrı bir parça olarak geliyor. Standa üstüne koyduğunuz yere Orta Dünya haritası çizilmesi modasının da ilk temsilcilerinden ve oldukça geniş bir stand olduğu için haritada takdir edersiniz ki oldukça geniş kullanılmış. 1 Mart 2020 videonun çekildiği tarihte internette birkaç fiyatı olan bir heykel ürün $380 gibi bir fiyatla başlıyor. Avrupa'ya gelirseniz 100 euroya geliyor. Kanada'da da $86 bulabiliyorsunuz ancak bunların hepsi tabii ki kargo ücretleri olmadan kemiksiz hali. Bildiğiniz gibi piyasada birçok Gandalf sürümü var zaten. Beyaz, gri, küçük, büyük, NECA, Sideshow, Weta devamlı Gandalf ürünleri çıkartıyorlar.
Bu heykel yalnız bir farklılık gösteriyor. Bunun sağlam halini bulmanız biraz uğraş isteyen bir şey. Sonuçta 19 yaşında bir heykelden bahsediyoruz. Bu yüzden de üründe belli sıkıntılar olabiliyor. Bunu normal karşılamak lazım. Yüzünün ifadesi, gözleri, sakalı, saçıyla gerçekten güzel, detaylı, 10 numara hazırlanmış bir heykelden bahsediyoruz burada. Son derece şık, son derece dekoratif bir heykel olduğunu düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizimle kalmayı, kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.